Türk kadını tarih boyunca hem anne, hem evlat, hem eş, hem de bir kahraman olmayı başarmıştır. Milattan önce 6. yüzyılda yaşayan, Türk tarihinin ilk kadın hükümdarı Tomris Hatun'un hayatının beyaz perdeye taşınmasıyla birlikte hikayesi oldukça merak ediliyor. Peki Persleri dize getiren Tomris Hatun kimdir? Çocukluğundan itibaren ata çok iyi binen, kılıç kullanan, ok ve yayda usta olan Tomris, eşi ölünce kaderinden kaçamaz. Koskoca bir devletin başına geçti ve adını tarihe kazıdı. Pers İmparatorluğunu yenerek çok büyük bir başarı elde eden İskit Saka Türklerinin başkomutanı Tomris Hatun'un hikayesine gelin yakından bakalım. Tomris Hatun, milattan önce 600 yılında yaşadığı varsayılan, tarihe adını altın harflerle yazdıran dünyanın ilk kadın hükümdarıdır. Tomris, günümüz Türkçesinde demir anlamına gelmektedir. Tomris Hatun, Sakaların büyük hükümdarı Alper Tunga'nın torunu olarak bilinir. Tarihçi Herodot'un yazdıklarına göre kocası öldükten sonra Sakaların, İskitlerin başına geçmiş ve halkın takdirini kazanmıştır. Karşısına ise o dönemin en büyük gücü olan Büyük Pers İmparatorluğunu almış bir Türk kadınıdır. Yapılan arkeolojik kazılarda Sakalar veya diğer adıyla İskitler, Avrupa'nın doğusu, Karadeniz'in kuzeyi ve Orta Asya'nın bir bölümünü içine alan topraklarda yaşamışlardır. Pers İmparatoru Büyük Kiros, İskit hükümdarı Tomris'e elçi göndererek kendisiyle evlenmek istediğini bildirmiştir. Ancak onun asıl amacının İskitleri Pers egemenliğine katmak olduğunu anlayan Tomris, onun bu isteğini kabul etmemiştir. Pers İmparatoru bu hileyle İskitlere boyun eğdiremeyeceğini anlayınca asıl niyetini gösterip ordusunu Seyhun Nehri üzerine getirmiştir. Ardından ordusunun nehri geçebilmesi için bir köprü inşa ettirmiş ve bu şekilde nehrin karşı tarafına geçmiştir. Bir süre sonra Tomris, Kiros'a elçi göndererek ona kendilerine saldırmaktan vazgeçmesini bildirmiştir. Eğer vazgeçmezse İskit ülkesine doğru yoluna devam etmesini söylemiştir. İskitler savaşçı bir milletti ve orduları hem kadın hem de erkek savaşçılardan oluşuyordu. İskit diyarlarında silahlarıyla gömülmüş çok sayıda kadın mezarı bulunmuştur. Pers kralı ve esir alarak beraberinde götürdüğü Lidya kralı Karun, İskitlere boyun eğdirmek için birlikte bir plan kurmuştur. Bu plan doğrultusunda Kiros'a büyük bir ziyafet düzenlenmesini, ziyafet sona ermeden Pers ordusunun zayıf güçteki askerlerini bu ziyafetin başında bırakıp ordunun geri kalanıyla birlikte nehrin kıyısına geri çekilmesi söylenmiştir. Ziyafeti gören İskitlerin harekete geçip ziyafetten yararlanmak istedikleri esnada onların bu zayıf anını fırsat bilen nehrin kıyısındaki Pers ordusunun saldırıya geçmesi istenmiştir. Ziyafeti gören Tomris'in ordusunun 1/3 ziyafet alanına gelmiş ve buradaki Pers askerlerini öldürerek ziyafetteki yemeklerle karınlarını doyurmaya başlamışlardır. Yemek sırasında içtikleri şarabın etkisiyle sarhoş olan İskit askerleri bir süre sonra uykuya dalmıştır. Bu durumu gören beklemedeki Pers ordusu İskit askerlerinin üzerine saldırarak bir kısmını öldürmüş, bir kısmını ise esir almıştır. Esir alınanlar arasında Tomris'in oğlu Spargapises de vardır. Bir süre sonra oğlu ve askerlerinin bir kısmının öldüğünü haber alan Tomris, Kiros'a elçi gönderip şöyle seslenmiştir: "Kana doymayan kanlı katil Kiros, bu başarınla övünme. Bu zaferi kazanınca aklın başından gitti. Unutma ki şarap aslında bir zehirdir ve bu zehir seni hile ile oğlumun efendisi yaptı. Bak şimdi sana güzel bir öğüt vereyim, beni dinle, oğlumun ölüsünü bana geri ver. Saka ordusunun 1/3 üzerinde kazandığın bu kaba zaferle yetin ve bu topraklardan çekil. Eğer bu dediğimi yapmazsan, Sakaların hükümdarı olarak ant içerim ki, kan dökmeye doymayan adam olan seni ben kana doyuracağım." Saka ordusunun yaklaşık 5 katı büyüklüğünde bir orduya sahip olan gözünü kan hırsı bürüyen Kiros, bu tuzağı fark etti mi bilinmez ama sayıca üstünlüğüne güvenerek doğruca Tomris Hatun'u takip eder. İki ordu M.Ö. 529'da Seyhun Nehri yakınlarında savaş düzeni alır. Kanatlara süvarilerini, ön saflara mızraklı piyadelerini,
Onların arkasına da okçularını dizen İmparator Kiros, şahsi muhafızları olan efsanevi ölümsüzler ile merkezde yer alır. Herodot'un Yunan toprakları dışındaki en kanlı savaş olarak tabir ettiği savaşta Masagetler kanca temrenli okları, güçlü yayları, eğer ve üzengiyle kullandıkları atları sayesinde savaşı kazanır. Ok atmakta usta olan ve savaş arabalarını büyük ustalıkla kullanan Masagetler, savaş köpeklerine rağmen Persleri bozguna uğratır. İmparator Kiros, adamlarının çoğunu kaybetmiş, bir kısmı da savaş alanından kaçmıştır. Sadece ölümsüzler ile kalan Kiros'un etrafı Masagetler tarafından çevrilmiş, imparator çember içine alınmıştır. Kiros, son bir hamleyle çemberi yarıp kaçmak için savaşırken atından düşürülüp öldürülmüştür. Pers İmparatorluğu'nun ilk büyük hükümdarı Kiros, ele geçirmek istediği topraklarda önce ordusundan sonra da canından olmuştur. Savaşın ardından Tomris, elinde kan dolu bir tulum ile ölüler arasında Kiros'un cesedini aramıştır. Kısa bir süre sonra Kiros'un cansız bedenini bulup kafasını kanla dolu olan tulumun içine sokmuş ve şu sözleri söylemiştir. Canım sağ ve savaştan zaferle çıktım. Ama sen hileyle oğlumu yakalayarak onu öldürdün. Şimdi sana söz verdiğim gibi. Hayatında kan içmeye doymamıştın, şimdi benim elimden kana doyuyorsun. İki taraf içinde büyük kayıpların verildiği savaşın sonunda Masaget ülkesi bir müddet daha Pers tehdidinden kurtulmuş olur. Türk tarihinde devlet yöneten ilk kadın hükümdar unvanı taşıyan Tomris Hatun, cesareti, savaşçılığı ve adil yönetimi ile Türk tarihinde hak ettiği yeri alarak bu muhteşem tarihe damgasını vurmuştur.